12 burç. Hazırsanız başlıyoruz. Bu haftanın etkileri size nasıl gelecek? İnşallah en güzel şekilde gelsin. Sevgili koç ve yükselen koçlar, hemen zodyan ilk burcu olduğunuz için şanslısınız. Bazıları diyorlar ki aman kaçırıyorum sabah diye koçları. Ama kaçırmayın, biliyorsunuz YouTube Hayatta Her Şey Var'dan da bizi tekrar tekrar açıp izliyorsunuz. Buradan bu arada Hayatta Her Şey Var YouTube ailesine çok sevgilerimi gönderiyorum. Kocaman bir aileyiz. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki sağ olun, var olun. Bu sevgi karşılıklı. Sevgili koçlar, hemen yıldızlarınıza bakalım. Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde Mineciğim. Böyle çok fazla 5 yıldız bu hafta yok, onu söyleyeyim, ama Evet. 4 yıldızı dağıtmışsın. Evet, şimdi koçlar bu hafta genel bir gerilim içinde olabilirler bir kere. Çünkü Mars Koç burcunda, bu bir savaş mücadele gezegeni, bir efor gezegeni. Jüpiter'le dik açısından dolayı bu hafta hem aileye karşı hem genel olarak dostluklarda koçlar biraz köşeye sıkışmış gibi hissedebilirler. Ve koç burçlarını bu hafta durdurmak, tutmak, tırmanan sinirlerini dengelemek, öfkelerini dengelemek çok da kolay olmayabilir. Bu hafta benzine ateş dökmemesi gereken burçlardan birincisi koçlar. Benzine ateş değil, ateşe benzin dökmemiz Hiç fark gereken. etmez canım, her türlü Anlaşıldı kabulümüz. ama olsun, yine düzelteyim. Yani bu hafta biraz böyle çok hızlı hissedecekler. Her şeyi bir anda yapmak isteyecekler ama bir yandan da böyle yeter artık deyip bir patlama noktasına gelebilirler. Özellikle koçlar bu hafta ne yapmasınlar? Arkadaşlarla para meselelerine girmemeye çalışsınlar. Birkaç tane önlerinde böyle açı var. Yani hani arkadaşına para vermek, arkadaşından para almak, sosyal çevrede birilerinin bunu konuşması veya işte o verilen sözlerin tutulmamasından kaynaklı maddi meselelerle dostluklar arasında böyle bir sıkışıp kalma olabilir, bu bir. Aileyle alakalı konularda da sinirler çok gerilebilir ve tırmanabilir. Özellikle 5-6 Mayıs günleri biraz daha sakin olmak, yıkıcı cümleler söylememek önemli olacak. Bu hafta birilerini hayatlarından onlar da keskin bir şekilde çıkarmak isteyebilirler. Manipüle eden, ortalığı karıştıran birileri varsa bunları hayatlarından elemek ve taca atmak isteyebilirler. Bu noktayı bir hatırlatmak istiyorum koçlar, ama haftaya şöyle başlıyorlar. Biraz iletişim çatışmaları olabilir. İşte beklenen telefonlar geç gelebilir, gelmeyebilir. Zamansızlık sorunu olabilir. Ve iletişimde biraz dedikodular, ortada dönen oyunlar falan filan, bunlar konuşulabilir ama hafta başından itibaren yine de koçlar seyahatler, uluslararası ilişkiler, ne bileyim işte pasaport, vize işlemleri, taşınmayla ilgili konularda destekleniyorlar. Hafta ortasında koçların böyle bir yükü de olabilir. Mesela sinirli değilim, stresli de değilim ama paraya ihtiyacım var ve işte evimi taşımam lazım veya ofisimi taşımam lazım, işimi gücümü yapmam lazım gibi böyle bir stresleri de olabilir. Bu stresliyken de onlara da ateşle yaklaşmamak lazım. Biraz böyle koçların yük taşıma zamanı gibi, bir efor sarf etme zamanı gibi gözüküyor. Sağlığa tabii ki biraz dikkat edecekler. Keskin sirke küpüne zarar. Özellikle koçlar bu hafta mide problemleri, göz sağlığı, kulak sağlığı, bunlara biraz daha dikkat etsinler. Böyle biraz mide salgıları vesaire artabilir. Mideyi rahatsız edici şekilde beslenmemeye çalışsınlar. İletişim konularında ise şansları devam ediyor. Zekaları parlak, kafaları iyi çalışıyor ama işte bazen insan hani şu yolda giderken oradan biri bir şey der, buradan biri bir şey der. İnsan yolunu unutur. Koçlar bu hafta bunu yapmasınlar. Koçlara mümkünse bu hafta destek verelim. Çok böyle eleştirmeyelim. Taşınacaksa veya bir işi gücü varsa, bir şeyi varsa sırt vermek, dostluk göstermek veya işte para meseleleri yüzünden kalp kırmamak bu hafta çok önemli olacak. Hem koçlara söylüyorum hem de koçların işte eşi dostu koç olanlar da Hele buna koçu dikkat bir etmeli. eleştir. Hele bir eleştir, yani cevabını hemen alırsın zaten koçtan. Hiç eleştiriye O gelemiyor. hemen alırsın ama koçlar şöyledir. Yani koçlara bir koçla anlaşmak istiyorsanız cümlenize şöyle başlayın. Ne derse desin. Seni anlıyorum. Bu konuda haklısın. Ben olsam ben de sinirlenirdim. Ama dediğiniz zaman siz dinler. İyi bari. Ama siz mesela ben şey yapardım. Böyle bir koç tanıdıklarım, arkadaşlarım çoktu bir zamanlar. Şimdi biraz toksikler. Azıcık uzak Öyle durmaya mi? çalışıyorum. Koçlarla uğraşmak kolay değil. Çünkü çok fevriler. Durdurmak zor. Şey diyordum. Sen işte yaptığın hata yapma falan diyordum. Bakıyordum bütün öfkesini bana yönlendirmiş. Eyvah eyvah. Sonra ben olayı çözdüm. Haklısın ya, yapılır mı böyle şey falan diyorum. Bakıyorum o beni sakinleştirmeye çalışıyor. Aslında koçtan duymak istediği tek şey şudur. Evet, seni anlıyorum, haklısın. Bunu dediğiniz anda ne size bir ne kötülük düşünür veya sizin kalbinizi kırdı bir fevrilikle. Koçlar o gün batmadan gönlünüzü almak için elinden geleni yapar. Yani kırgınlık, küslüğü de sevmezler. Kavga etmeyi severler ama onun böyle kırıcı olmasını, birinin kalbini kırmasını da hiç istemezler. Hemen de pişman oluyorlar gerçekten. Pişman oluyorlar. Evet. Eğer sen hele üzülüp de böyle köşene çekil. Ay. Ben ne yaptım, kalbini kırdım. Çünkü ben bunu defalarca deneyimlemişim koçlarda. Koçların kavgası da siniri de anlıktır. Böyle bebek Kesinlikle. gibi ağlar söner. Dolayısıyla bu hafta biraz koçlara fazla hani üstlerine gitmemek. Zaten maddi bir sıkışıklıkları olabilir. Aynı zamanda ailevi, emlak,
arsa, taşınma, böyle bir sıkışıklıkları da olabilir. Bu sıkışıklıklarının üzerine, koçların üstüne fazla gitmemek lazım. Bir de koçlar da bu hafta yine para meselelerine, iş meselelerine, gelecek meselelerine, arkadaşlarının fikirlerini veya sosyal çevrelerinin müdahalelerini katmamalılar. Bu sıkışıklık ne zaman geçiyor Mine Koç'ta? Bu sıkışıklık bu hafta çok yoğun ama böyle hemen geçmiyor. Aslında para kazanabilecekleri de bir zaman dilimi. Maddi olarak rahatlayabilecekleri de bir zaman dilimi ama özellikle şöyle bir 10 gün kadar çok böyle işte Akrep Dolunay'ı da çünkü onların masraf, finans, harcama evindeydi. Mesela bir arkadaşınızdan size bir teklif geldi. Gel hadi beraber şu işi yapalım. Bunu iyi düşünün. Çünkü burada bir Merkür Plüton karesi var. Sonra öyle bir noktaya gider ki işler, siz ikiniz bir noktadan sonra hiç görüşmemeye de başlayabilirsiniz. Oo. Bu hafta verdiğiniz kararlara dikkat edin. Çünkü Akrep Dolunay'ı sizin harcatan bir alanınızda gerçekleşti. Ama bu harcamaların geri dönüşü olur mu? Onu iyi düşünmek lazım. Adımlarını doğru atsınlar. Akrep Dolunay'ın etkisiyle borç, ödeme, alacak ya da duygusal bir hesap yine de bu haftanın özellikle sonuna doğru kapanabilir. Bakalım neler olacak. Evet, yeni bir sayfa açıyor diyorsun Koçlar. Bundan dolayı da inşallah Evet. o sayfa bembeyaz, yazılmamış, sıfırdan sizin için en güzeliyle yazılsın. Sevgili koçlarımız, selamlıyoruz sizleri sevgiyle. Ve geldik şimdi boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların bu hafta neler bekliyor? Hangi potansiyeli yaşama ihtimaliniz var? Aslında onu söylüyorsun değil mi? Bazı şeyler var, hangisini yaşayacağı kişiye göre değişiyor. Olumlu veya olumsuz. Şimdi bu hafta boğalar birazcık taca atılan burçlardan, onu söyleyeyim. Çünkü Akrep Dolunay'ının ardından zaten gerilimli bir haftaydı. Böyle manipülasyonlarla dolu bir haftaydı geçen hafta. Şimdi bu haftada Merkür Plüton karesi var. Merkür Boğa burcunda. Dolayısıyla boğalar da bu hafta özellikle ailevi meselelerde, kariyer meselelerinde bir şeyleri kopartıp kestirip atmaya çok müsait olacak. Gidiyorum bu işten, gidiyorum bu ilişkiden, bu aileye artık dayanamıyorum falan gibi böyle kestirip atmaya çok Bu müsait doğru olacak. mu bir tutum yoksa? Onu ben bilemem. Şimdi nereden bilebiliriz? Belki bazıları için doğru bir tutumdur, belki değildir. Biz burada genel bir şeyden bahsedebiliriz. Yani Merkür Plüton karesi var. Bunu yapma etme demekten ziyade olayı yönünü göstermek Hani bazen lazım. pişmanlık oluyor ya, dersin ya bu hafta bunu yapmayın. Bilemeyiz. Ha. Mesela diyelim ki aile içinde sürekli dedikodusu yapılan bir boğa. Artık buna bir son vermek istiyorsa bu bir son vermek için doğru bir zamandır. Ama her lafı kişisel algılayan bir boğaysa, işte her şeyi üstüne alınan tripli bir boğaysa bu kestirip atma onun zararına olacaktır. Bunu ancak onlar kendi yaşamları içerisinde değerlendirebilir. Kangren olan bir şey varsa kestirip atılması mantıklı. Çünkü bazen kötü açılar bazı kötü şeyleri de sonlandırırlar. Patlar ve sonlanır, biter. Dolayısıyla bu hafta onların kendi bu kadar hani özel detaya giremeyiz. Onlar kendi yaşamlarında bunu deneyimleyecekler. Ama bu hafta kestirip atmaya meyilli olacaklar. Artık ben onlara yapmayın etmeyin falan filan demeyeceğim. Çünkü herkes bilir hani neyi kestirip atması gerektiğini. Boğalar da öyle çabuk karar veren insanlar değiller. Yani mesela bunu bir koç için olsa ben koçlara sık sık yapmayın derim. Ama boğalara demem çünkü boğalar zaten bir şeyi sindire sindire, teşhisini koyarak, onun üzerinde çok düşünerek yavaş yavaş karar verdikleri için onlar bir şeyi kestirip atıyorsa muhtemelen öncesinde çok güçlü bir birikim olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta konuşmalarınıza çok dikkat çekebilirsiniz. Sadece şuna dikkat etmelerini tavsiye ederim. Özellikle toplum önünde, kalabalıkların olduğu yerlerde, insanların kalabalık toplaştığı yerlerde mümkünse kimsenin işine karışmak ya da kırıcı konuşmak gibi bir hata yapmayın. Örnek veriyorum, mesela zaten sizi çok sinirlendiren birisiydi. Birden kalabalığın içinde ona böyle sesli bir şekilde yükseldiniz, üstüne yürüdünüz veya tartışma çıkardınız. İşte böyle toplumsal olarak yayılabilecek veya işte akrabalara, çevreye, eşe, dosta, mahalleye yayılabilecek tarzda çok sert konuşmalar yapmamaya bakın. Çünkü haklı bile olsanız siz kötü tarafmış gibi gözükebilirsiniz. Bir ona dikkat etsinler. Toplumdaki imajınızı korumaya, insanlara da tepeden bakıyormuş, aa ne kadar kibirliymiş, ne kadar da kırıcı konuşuyormuş demesinler sizin için. Ve bu hafta böyle özellikle yakın çevrede bir dedikodu, arkadan dönen bir şey böyle bir ortaya çıkabilir. Bu da sizin sinirlerinizi gerebilir ve tırmandırabilir. Bu noktada da çok dikkatli olmanız lazım. Sinirlerinizi gerebilecek, tırmandırabilecek komşu, akraba, kuzen, yakın çevrede konuşulan bir laf, bir söz, bir şey bu hafta ortaya çıkabilir. Bu da biraz sizi evet gerebilir. Yakın çevrenizden birinin bir rahatsızlığı veya problemi sebebiyle de koşturmanız, ona destek vermeniz, işte kardeş olur, kuzen olur, komşu olur, biraz böyle gerekebilir. Bir de bazı böyle ekstrem yolculuklar ortaya çıkabilir. Nasıl mesela? İşte ne bileyim, birisi çağırır, acil bir akraba işi olur, bir şey olur, bir sıkıntı çıkar. Böyle acil yolculuklar yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla böyle biraz
hızlı kararlar vermek zorunda kalacaklar. Kendi yapılarının aksine hızlı kararlar vermek zorunda kalacaklar. Yine de onlara tavsiyem, biliyorum bunu yapmayacaklarını ama biraz daha böyle sindirerek, iyice anlayarak, dinleyerek ilerlemeli olacak. Bu hafta yine ilişkilerle ilgili önemli konular olabilir. Akrep dolunayın etkileri geçmedi, geçmeyecek de. Bu ay ilişkiler boğalar için çok önemli. Yani partneriyle bir ortak noktada buluşmak, buluşamıyorsa bu ilişkinin artık belki bitmesinin zamanının geldiğini fark etmek. Bazıları için yeni bir ilişkiye, yeni bir hayata adım atmak. Bu ay boğaların ayı zaten. Bir de önümüzde bir boğa yeni ayı var. Dolayısıyla boğa burçlarının hayatlarında biraz daha böyle radikal değişimlerin, fiziklerinde, giyimlerinde, kuşamlarında, saçlarında, başlarında biraz böyle değiştiklerini hissedecekler bu aralar. İyi gelecek Uranüs de onlara gitti. herhalde. Yani iyi, onu bilemem. İyi de gelebilir, kötü de gelebilir. Biraz daha şöyle, çünkü algol etkisi de var. Değişiyorum ben. Buna şaşırabilir. Çünkü hani bu kıyafeti giyiyorum ama mesela belki hamile olduğu için giyiyor. Belki evlendiği için artık eşine uyum sağlamak için değişiyor. Bunu bilemiyorum ama bir değişim sürecinde olduklarını, bir değişimin eşiğinde olduklarını hissedebilirler. Yani ben değişiyorum ya, bedenim değişiyor, bakışım değişiyor. Artık eskisi kadar sıcak olamıyorum diyecek belki. Kendi kendine şaşıracak. Bazıları da belki diyecek ya ben çok hırslanmaya başladım. Ben böyle değildim. Bazen de siz hani şeytanınızı kaldırdı derler ya. Şeytanınızı kaldırırlar. Siz hırslı biri değilsiniz ama birileri size öyle bir laf sokar eder ki böyle hırslandığınızı hissedersiniz filan. Buna dikkat etsinler. Bu nokta biraz tehlikeli olur. Onun dışında kimin de nasıl olur bilmiyorum. Bazıları hamile olduğu için bedeni değişiyor belki. Bazıları yakın çevresinde olan olaylardan veya arkasında dönenlerden dolayı Nisan boyunca ben artık insanlara eskisi kadar sıcak değilim galiba. Kendilerine yeni bir yol, yeni bir tarz benimseme modundalar. Ve boğalar bu ay şunu çok net hissedebilir. Eğer kendimle en çok sevdiğim kişinin bile arasında kalsam ben galiba kendimi seçerim. Bunu daha yeni mi kararını veriyor? Bunu çok net karar verebilirler. Bazen böyle şeyde kalırız ya, hani çok seviyorum, acaba ne yaparsa yapsın bırakamaz mıyım onu gibi. Bu ay boğalar şunun kararını verebilir. Ben galiba kendimi seçeceğim. Bunu ufukta görebilirler ve hırslanabilirler. Ama çok büyük değişimler olacak onlarda. Gerek ilişkisel olarak gerek de duygusal olarak diye düşünüyorum. İnşallah en güzel değişimleri yaşayın ama anladığım kadarıyla biraz böyle bir Boğalara bakın. sinirli bir hafta. Bu hafta boğaların artık doğum günü haftası ayına girdik. İnşallah en güzel şekilde yaşınızı kutlayın sevgili boğalar ve sinirlenmeyin diyor Mine Ölmez. Kesip atmada bu hafta artık boğalar için bir karar olabilir. Keskin sirke küpüne zarar. O da öyle. O da bir gerçek yani. Şimdi geldik sevgili ikizlere ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizleri bu hafta neler bekliyor? Aşkta, parada, sağlıkta. Aşkta yine 4 yıldız vermişsin. Orada bir nebze iyi gibi. Diğer İkizlerin yıldızlar- aşk hayatlarında hafta başı biraz sert olsa da Ay Venüs karşıtlığından dolayı ondan sonra toparlayıcı etkiler çok fazla. Yani mesela bugün eşinizle, sevgilinizle tartışmaya çok müsaitsiniz sevgili ikizler. Yani orta noktada buluşamamak, mesela anneyseniz kızınızla, anneniz işte siz evlat olarak annenizle, eşinizle, aile içi ilişkilerde bugün anlaşmazlıklar çıkabilir. Ama saatler ilerledikçe ayın Mars'la uyumlu açısı vesaire aman o kadar da önemli değilmiş denip geçilebilecek şekilde ve bu hafta ilişkilerde yine özgürlüklerini eline alacakları, daha böyle eğer baskı altında hissettikleri bir ilişki varsa bunu konuşarak çözebilecekleri, daha böyle aman çok da takmamak lazım kafasına ilişkilerle ilgili girebilirler. Ancak şunlar müstesna. Eğer ilişkinizde ihanet varsa bu hafta ortaya çıkabilir. Çok keskin bir şekilde bunu öğrenebilirsiniz. Sizden ya da karşı taraftan gelen bir yalan, bir ihanet, bir durum varsa bu hafta bu çok sert bir biçimde ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Ve bununla beraber bu hafta arkadaş çevresiyle ilgili sorun yaşayabilecek burçlardan birisi de İkizler Burcu. Sosyal çevresi, arkadaşlıkları, efendime söyleyeyim para konuları, yine onların da Jüpiter para evlerinde, Mars arkadaşlıklar evlerinde yine para ve arkadaşlıklar konusuna dikkat etmesi gereken burçlardan birisi de İkizler Burçları. Bu da önemli ve bir eğitim konusu, bir seyahat konusu, bir iletişim, bir haberleşme konusu manipülasyona gelebilir. İptal olabilir veya bir takım pürüzler çıkabilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı konularda, efendim eğitimle alakalı konularda, seyahatlerle alakalı konularda ikizler burçları böyle birazcık manipüle edilmeye açık olabilirler veya bazı şeyler işte evrak sorunları, iletişim ve bilgi sorunları bunları yaşayabilirler. Dikkatli olmalarında yarar olduğunu düşünüyorum. Ya da çok gerilmesinler çünkü geçici bir durum bu. Hani böyle birkaç gün üzülseniz de bunun bir telafisinin olacağını düşünüyorum. Ancak eğitim, iletişim, öğrenci ise hocalarıyla olan ilişkileri, sınavlar konusunda bu hafta ikizler dikkat etmeli.
Örnek veriyorum, hep sınava giriyor ama bu hafta sınav performansı biraz daha düşük olabilir. Kafasına böyle bir şeyleri taktığı için geleceğini vizyonlarken böyle manipüle edilebilir. Veya işte bir seçim yapacak. İşte bir ülkeye gidecek, bir şehre taşınacak, bir sınava girecek, üniversitede bir tercih yapacak. Aklı selim insanlarla konuşmalı. Konu komşuyla, akrabalarla üniversite sınavı tercihi yapmayın. Maalesef insanlar o kadar Allah'tan korkmuyorlar ki. Kendi kuzenini, yeğenini, kardeşinin çocuğunu kıskanan insanlar var. Ay. Allah'tan korkmaz insanlara böyle şu öğrencileri şey bırakmayın. Ha, bu sana yardım etsin falan demeyin. Çünkü manipüle edilebilirler yakın Ne çevre diyor mesela? tarafından. Ay bence sen onu okuma bunu mu oku diyor. Tabii istemiyor. Kendi çocuğu tıbbı kazanmamış, onun da okumasını istemiyor. Böyle kötü insanlar Ay var. Allah. Oysa ki yeğen insanın kendi evladı yerindedir Tabii. yani baktığın zaman, ama bazı insanlar kötü kalp, yapacak bir şey yok. İkizler burçları manipüle olmasınlar. İkizler çocuğunuz varsa sınav tercihini doğru bir danışmanla yapmasını sağlayın. Veya sınavlarla alakalı konularda kafasında bir tereddüt varsa bu hafta öğrencilere, özellikle ikizler öğrencilere biraz böyle rahatlatıcı davranmak lazım. Manipüle olabilirler. Özgüvenlerini alttan zedeleyen biri var mı? Şöyle bir kontrol edin. Veya diyelim ki yetişkin bir insansınız. Bir şey yapmak istiyorsunuz, bir iş yapmak istiyorsunuz, bir eğitime başlamak istiyorsunuz. Abi sakın o eğitimi alma, o insan iyi değil. Böyle birileri tarafından manipüle edilebilirsiniz. İkizlere en büyük tavsiyem şu olacak. Evet, dostlarınızla para meselelerine, finans meselelerine bu hafta girmeyin. Arkadaşlarınızla çok şiddetli tartışmalar çıkabilir. Bir de birilerinin sizi geleceğinizle alakalı, istekleriniz ve hayallerinizle alakalı manipüle etmesine izin vermeyin. Ola ki sınav veya eğitim veya yurt dışı işleri, pasaport, vize veya hukuki bir konuda bu hafta olumsuz bir sonuç aldınız. Bu sonucu çok nihai bir sonuç da zannetmeyin. Öyle mi? Bu çözülecek. Evet, önümüzdeki günler, özellikle ayın 20'li tarihlerinden sonra o kadar güzel 9. evden açılar Ne alacaksınız oluyor? ki. Çok güzel bir Plüton, işte Venüs'te, Güneş'te, her şey böyle bir muhteşem. Neptün, Plüton, Satürn arasında, Güneş arasında, Mars arasında böyle harika açılar olmaya başlıyor. Mars biraz orada yine manipüle edecek ama yani sonuç olarak totalde baktığımızda ikizler burçlarının şu hafta üzüldüğü şeyler ayın 20'li tarihlerinden sonra çok daha güzel bir Ay, moda inşallah. gireceği için ikizler burçları bu hafta olabilecek aksaklıklara üzülmesinler. Ama şunu bir fark etsinler. Birileri sizin vizyonunuza, bakış açınıza, gelecekle ilgili planlarınıza manipülasyon, aman yapma işte şöyle böyle yapıyor olabilir mi? Veya çocuklarınız, eşiniz, dostunuz, ikizler olanlar böyle hayal kırıklığı halinde görürseniz onları, ya da böyle korku, özgüven kaybı halinde görürseniz acaba birileri onları manipüle ediyor mu? Ya da mesela hukuki olarak haklı bir davanız var. Acaba birileri siz kazanmayın diye manipülasyon yapıyor mu? Bu hafta hukuk, eğitim, seyahatler, sınavlar, uluslararası ilişkiler, işte resmi işler, bir şekilde sizin vizyonunuza, bundan sonraki hedeflerinize hitap eden konular veya işlerde birileri sizi manipüle etmeye çalışıyor mu? Bunu bir fark edin ve sadece doğru insanlardan tavsiye almaya çalışın. Bu hafta bu önemli olacak. Hafta sonuna doğru zaten her şey aydınlanmış olur. Yine böyle bir gerilimler var. Ay, Merkür arasında vesaire, boğa, işte onları yine bu eğitim, sınav, hukuk alanlarından, iletişim alanlarından. Ama bence pazar gününe kadar her şeyi kafanızda netleştirmiş olursunuz. Ve şunu unutmayın. Gerçekten ayın 20'li tarihlerinden sonra özellikle böyle 24, 25, 26 o zamana kadar böyle bir şeyler zikzak çizse de ondan sonra devir sizin devriniz oluyor. Ve burcunuzda seyahat eden tüm gezegenleri Neptünle, Satürnle, Plüton'la o kadar güzel açılar olacak ki bu sizi kanatlandırabilecek bir açı. Ay, ne güzel. Bütünü. Her anlamda değil mi? Her anlamda. Kanatlandırabilir. Yani özgürleşir, ayıkır, uyanır, cahiller topluluğun içerisinden yukarı çıkar, bir kurtulursunuz yani. Ve evet, doğru olanı Allah bana getirdi temiz kalbimle diyebileceğiniz bir zaman dilimi. Eğer boşanma davanız varsa, ne bileyim bir hak hukuk davanız varsa birilerinin manipülasyonuna gelmeyin. İşi ehline danışmak lazım. Yani eşimiz, dostumuz bizim psikoloğumuz değil. Onların da beynini çok yememek lazım. Sorunun varsa psikoloğa, eğitim sorunun varsa eğitim danışmanına, güvendiğin bir öğretmenine, aklına fikrine güvenmediğiniz insanların fikirleriyle hareket etmeyin. Bunu bir önemli uyarı yapmak istedim ikizlere. Evet, bir de sabırlı mı olsunlar diyorsun? Tabii ki hem sabırlı olsunlar. Özellikle bu hafta patlama noktasına gelebilirler. Arkadaşlıklarla ilgili patlama noktasına gelebilirler. Bu hafta böyle bir ümidiniz kırılır gibi olursa, canınız bir şeye sıkılır gibi olursa sevgili ikizler, bunun geçici olduğunu düşünün. Yani siz normalde hiçbir zaman özgüven problemi yaşamayan insanlarsınız. Öyle bir sorununuz yok. Ama bazen işte manipülasyon zehir gibidir. Çok manipülasyon diyorum ya, o kadar manipülatif bir enerji var ki. Manipülasyon zehir gibidir.
Sen fark etmeden yudum yudum onu içersin. Sonra Ay. dersin ki ben neden böyle hissediyorum? Hı hı. Birilerinin sana sokma fikirlerle böyle kafana soka sana bunu yaptırmasına izin verme. Kendini bir tart bakalım. Sen ne kadar cesur bir insansın? Ne kadar özgür ruhlu bir insansın? Ne kadar lafını sakınmayan bir insansın? Tamamen böyle birisin. Hı hı. Ama bir şeylerden korkmaya başladıysan acaba manipüle ediliyor olabilir misin? Ya da sen kendini çok fazla düşünerek, takarak manipüle ediyor olabilir misin? İkizler biraz bunu düşünsün bu hafta. Evet, inşallah düşünsünler, iyi bir sonuca, karara varsınlar. İkizler için de yine aman manipülasyonlara dikkat, arkadan dönen işlere dikkat. Gergin bir hafta, onu anlıyoruz. Peki ya diğer burçlar? Daha aslanlarımız, yengeçlerimiz, başaklar, 12 burcu tek tek uzun uzun anlatacak Mine Ölmez ama kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın. Ve 12 burcu tek tek ve uzun uzun anlatan astrolog Mine Ölmez bizlerle birlikte. Bakalım bu hafta nasıl bir etki altındayız? İnşallah en güzel şekilde, en hayırlı şekilde gönlünüzdeki güzelliklerin bir bir gerçek olacağı bir hafta yaşarsınız. En son sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerde kalmıştık. Hemen uzun zamanı size de tabii ki ayırıyoruz sevgili yengeçler. Aşkta, parada, sağlıkta 3'er ve 4'er yıldızı vermişsin Mineciğim. Nasıl yengeç için bu hafta? Şimdi yengeçler de yine koçlardan sonra biraz böyle manipülasyona gelmemeye, kavgaya hazır olmamaya dikkat etmesi gereken burçlardan diyebiliriz. Özellikle üst pozisyondaki kişiler, otoriteler, aile büyükleri, kaynanadır, kayınvalidedir, anne, böyle hani hem patron figürler hem de aile büyükleriyle böyle çatışma içerisine girmeye çok müsait görünüyor yengeçler. Biraz böyle yanlış anlaşılmalar veya karşı tarafın saldırgan tavırları, daha böyle asi tavırları yengeçleri de köpürtebilir ve çileden çıkarabilir. Bu hafta yengeçler öfke kontrolüne dikkat etmeli. Aile içi ilişkilerde özellikle dikkat etmeli. Bununla da kalmıyor çünkü iki açı farklı alanlardan. Merkür-Plüton karesi özellikle onların da arkadaşlarının böyle bir yanlışını, ayıbını veya nasıl diyeyim, bunu yapmamalıydı diyecekleri bir şeyleriyle karşılaşmalarını ve bazı arkadaşlarını böyle hayatlarından çıkarmalarını gerektirebilir. Çünkü sosyal çevre alanlarıyla 8. evler arasında böyle bir sıkıntı var. Örnek veriyorum, para konusunda arkadaşınız size yalan söylemiş olabilir. Siz ona yardım ettiğiniz halde siz zor durumda kaldığınızda yardım etmediğini öğrenmiş olabilirsiniz. Ne bileyim, siz onun doğumuna gitmişsinizdir, işte nişanına, nikahına, o sizin özel günlerinize gelmeyebilir. Yani bu hafta bir uyanış yaşayıp bazı arkadaşlarının davranışlarına, diyor ya, başkası adına utandık diye. Burada bir utanç verici bir şey olabilir. Yani yengeç etkililer bu hafta ya senin adına utandım diyebilir bazı insanlar ve bazı dostlukları böyle kökünden silip atmak isteyebilirler. Bazı yengeçler de yani sen bunu emin misin suçlamalarıyla ya da yalan mı söylüyorsun acaba suçlamalarıyla karşılaşabilirler. Böyle bir karşılıklı atışmalara bu hafta dikkat etmekte yarar var. Yani bu hafta yengeçler hem aile, kariyer, iş hayatını hem de sosyal çevreyi, finansal konuları dengelemekte sıkışıp kalabilir. Uzun zamandan beri yengeçlerin biraz karışık bir haftası olabilir bu hafta. Nisan da son derece çetrefilliydi ama bu hafta yengeçler biraz daha dikkat etsinler. Kıskanç arkadaşlarını, manipülatif arkadaşlarını, ya ben bunu dostum zannediyordum meğer beni ne kadar kıskanıyormuş. Veya işte sizin yapmış olduğunuz kendiniz için güzel bir şeyler, de bilin bir seyahattir, eğitimdir, bir şeydir. Bunu kıskanıp çatışma çıkarmaya çalışabilirler. Biraz böyle kıskançları fark edecek ve uzak durmak isteyebilirler. Onu da söyleyeyim. Hafiften sağlık konularına da dikkat etmek gerekebilir. Özellikle mesela ne bileyim boyun, boğaz, tiroidler veya işte enfeksiyonel rahatsızlıklara yengeçler bu hafta biraz daha bağışıklıklarını kuvvetli tutsunlar. Ama sosyal çevrede bir gerilim ve yo ben artık senin notunu verdim, tamam ben senin üzerine çizik attım diyecekleri bir şeyler yaşama ihtimalleri var. Veya haksız yere suçlandıklarını düşünebilirler. Haksız yere itham edildiklerini düşünebilirler. Yengeçler için bu son derece kritik bir dönüm noktası olacak. Haftaya biraz iş, sağlık, angarya işler. Bu hafta mesela haftaya en böyle koşturarak başlayan burçlardan birisi yengeçler olabilir. Nereye yetişeceğini, ne yapacağını bilemeyebilir. Spora mı gideyim? İşte bir yandan diyet yapıyor. Belki bir yandan sağlık, güzellik işleri var. Bir yandan evde çok fazla işi var. Bir yandan evcil hayvanlarıyla uğraşıyor. Şu 3 gün, haftanın ilk 3 günü yengeçler biraz dedikoducularla, biraz böyle kendi iş yoğunluklarıyla böyle bir savrulabilirler. Özellikle kalça, baldır, basen ağrılarına yengeçler haftanın ilk 3 günü biraz dikkat etsinler. Karaciğeri yormayacak şekilde beslensinler. Hafta ortasında ilişkilerle ilgili böyle bir takım anlaşmazlıklar, çetrefilli durumlar ve çatışmalar olabilir. Biraz böyle ne siz ne karşı tarafın taviz vermediği veya eşinizin ailesiyle sizin aileniz arasında bir sıkıntı ya da eşinizle sizin aileniz, onun ailesiyle sizin aranızda bir sıkıntı.
Bu haftanın tam ortasında yengeçler aile meseleleriyle ilişki meselelerini çok dikkatli ele almalı. Nasıl davranmalı dikkatli olması açısından? Yani nasıl davranmalı? Sonuçta fevri olmamasında yarar var ama bazen de insanın elinde olmuyor. Mesela haksız bir ithamla karşılaşırsa eşinin ailesi tarafından veya onun ailesi eşine bir şey yaparsa arada sıkışabilir. Aile ve ilişki arasında denge kurarken hırsınızla ve haklıyım ben tavrınızla değil, selameti düşünerek, hani huzuru düşünerek, evinizin huzurunu düşünerek hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Peki sevgili yengeçlere öfke patlamaları yok diyorsun ve kıskanç arkadaşlara da dikkat dikkat. Bak ne güzel cımbızladın ve en doğru Cımbızladım. cümleleri çektin. Evet, en önemli Aynen böyle öyle. kulağımı tırmalayanları hemen not alıyorum ki en önemli notlarımı söyleyeyim sevgili yengeçlerimize. Sevgiyle uğurluyoruz ve geldik şimdi aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım parıldamayı seven, ışığı sahneyi seven aslanlar bu hafta neler yaşayacaklar? Aşk ve parada yine en çok yıldız herhalde aslana verdin. Aslan bu hafta biraz daha özgüvenli ilerleyecek. Fakat aslanın da dikkat etmesi gereken noktalar var. Özellikle hangi noktalar? Hukuk, eğitim ve seyahatler konusunda, akraba ilişkileri konusunda, eşinin akrabaları, sevgilisinin akrabaları, sevgilisinin veya eşinin ailesi. Aslanlar bu hafta sevgilinin, eşin ailesi, akrabalarıyla bir çatışma veya bir tartışmalı durumlara düşebilir, bu bir. İkincisi kendi akrabalarıyla, çok yakın olmadığı ama yine de akrabası olan kişilerle çok ciddi tartışmalar içerisine düşebilir. Buna da dikkat etmesi lazım. İletişim sorunları yine bu hafta bir böyle çetrefilli hale geliyor. Arkadan dönen bir şeyi duyabilir, manipüle edildiği bir şeyi çözebilir, bunu tartışabilir aslanlar. Biraz böyle kafanızı kurcalayan dedikodular falan filan varsa tam da kimin yaptığını buldum deme haftası ama kavgalar da çok alevlenebilir. Buna dikkat etsinler. Hukuk, eğitim, seyahatler ve iletişim konularında manipüle olmamaya, heyecana kapılmamaya, hızlı karar vermemeye dikkat etsinler. Sizin eğer geleceğinizle ilgili çok önemli bir şey varsa sevgili aslanlar, bu işi sabırla bekliyorsanız lütfen işin oluş aşamalarını herkesle paylaşmayın. Her zaman söylüyorum, ilgisiz kişilerde sizinle ilgili olaylar her zaman kötü bir şeye sebebiyet verir. Nasıl yani? Kendinle ilgili bir konu, Evet. özel hayatın, işin filan, arkadaşın Asuman. Gram senin işinden anlamıyor ama sen işindeki bütün sorunları sanki Asuman bu işin uzmanıymış gibi ona döküp anlatıyorsun. Ha. Demek istediğim mesela ilgisiz konuları, yani ilgisiz kişiler, o konuyla ilgisi olmayan kişileri anlatmamak lazım. Mesela bana böyle bazen geliyor garip sorular. Anlasam neresinden başlayacağımı bilemiyorum mesela. Diyorum ki yani onun bir şimdi şey yapmasak, hani Zaten anlamayacaksın. merak var orada. İşte o merakla size sorular soran veya sizin ne yaptın o işi diye sık sık arayan birileri varsa lütfen bu hafta işlerinizin oluşunu, gidişini, gidişatını mümkünse en yakınlarınızdan bile gizli tutun. Belki Çünkü dedikodu bazen yapacak. şöyle oluyor. Sen anneni çok, annemiz yani anneni çok seviyorsun. Annen yani senin, anlatıyorsun. Annen o sevinçle gidiyor teyzene söylüyor. Teyzenin kızı seni çekemiyorsa yine ortalık karışıyor. Eyvah, eyvah. Demek istediğim, Zincire lafı bak. söyledikten sonra o laf bir şekilde ama iyi niyetli ama kötü niyetli yayılabilir. Dolayısıyla bu hafta önemli işlerinizin gidişatı ve oluşu hakkında herkesle böyle konuşmasanız daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında hukuk, eğitim, iletişim konularında kavga çıkmamasına veya tartışmalı durumlar olmamasına önceden doğru seçimler yaparak, doğru kişilere danışarak hareket etmeye özen gösterin. Akraba ilişkileri biraz karışabilir. Yine evliyseniz eşin ailesi veya bir sevgiliniz varsa onun ailesiyle de bu hafta kırıcı sözler, bir takım böyle iniş çıkışlı durumlar gündeme gelebilir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Bu hafta aslanlar kendi anneleriyle özellikle veya aile büyükleriyle de biraz böyle mücadele etmek durumunda kalabilirler. İlişkilerini onlara anlatamayabilirler, bakış açılarını anlatamayabilirler veya aileyle, eşin ailesiyle, kendi ailesiyle, eşi arasında böyle bir türlü dengeyi tutturamayabilir. Veya işte onlara eşini kabul ettiremeyebilir, eşini onlara kabul ettiremeyebilir. Bir de kendi geleceğine gitmek isteyen, yani ben bu işi yapmayı çok istiyorum diyen aslanlar partnerlerinden gereken desteği göremeyebilirler. Ben bunu istiyorum ama sen işte istemiyorsun. Burada tartışmalar kopabilir. Aslanlar bu hafta bir kariyer planını, bir işi, aile içinde bir konuyu sonlandırma kararı alabilir. Mesela bir daha bu konuyu konuşmayacağım. Eşi istemiyor diye mi kariyer Sadece planını? eşi değil canım, yani kariyer planı, ailesi, eşi, patronu dedim ya, sadece eşiyle alakalı değil. Bu hafta bir kariyer planını sonlandırabilir. Sadece birisinin istememesinden dolayı değil. Ya da mesela bu hafta artık bir daha annene gitmeyeceğim diyebilir. Bir daha bu işe gelmeyeceğim diyebilir. Veya bir daha seninle bu konuyu konuşmayacağım diyebilir. Bu hafta hayatında, özellikle iş hayatında, kariyerinde bir konuyu sonlandırıp noktalama kararı verebilir. Bunu da sert yapabilir ve bunu herkes duyabilir. Mesela bu hafta söylediklerinin
Herkesin önünde duyulma ihtimali olanlar kimler diye baktığında boğalar ve aslanlar, akrepler ve kovalar. Yani söyledikleri şeyler sadece 2-3 kişi arasında kalmayabilir. Çok büyük insanlara böyle toplumsal olarak mahalleye, eşe, dosta veya bir iş yerinde patronla bir şey konuştu, bütün şirkete yayılabilir. Dolayısıyla toplum önünde özellikle bu burçlar, aslanlar da öyle, konuştukları şeylere dikkat etmeli. Eğer bir şeyi, hani üslup doğru sözün düşmanıdır ya, hani katilidir ya. Mesela siz çok haklısınız. Zam yok, terfi yok. Eğer siz üslubunuzu bozarak patronunuzla sert konuşursanız sanki haklı olan siz olduğunuz halde toplum önünde haksız duruma düşebilirsiniz ya da insanlar sizi eleştirebilirler. O yüzden haklı olduğunuz konulardaki üslubunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Bazıları da şunu yapabilir. Hayır, ben biliyordum bunun yanlış olduğunu, bilerek yaptım. Bıktım bile bile. artık diyebilir. Bile bile beni ilgilendirmiyor, ne derlerse desinler. Ben artık yoruldum deyip kestirip atma eğiliminde olabilirler. Haftaya biraz böyle tatil planları, işte varsa çocuklarla planlar, aşk ve ilişkiler, dostluklarla ilgili güzel başlıyorlar aslında ama bu haftanın başında sevgilileriyle, eşleriyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla böyle ufak uyumsuzluklar görülebilir. Bunlar telafisi olan şeyler. Haftanın ilk 3 günü aslanlar daha iyimser ve eğlenceli. Hafta ortasından itibaren önce sağlık, diş, kemik sorunları olabilir ufak tefek. Hafta sonunda da ilişkilerle ilgili dananın kuyruğu artık kopuyor. Yani Ne oluyor? kim ne istiyor, ne diyor, ne söylüyor ya da neye karar vermiş ortaya çıkıyor ve aslanları da çok tavizkar görmüyorum bu tabloda. Yani birilerinin söylediği şeylere karşı çok tavizkar görmüyorum. Bakayım neler olacak. Evet, bakalım neler olacak. Bu hafta Yazın bize. kimler patlayacak bakalım. Yazın bize. Hayatta her şey var. YouTube'a zaten yazıyorsunuz. Ay şunu söyledim yine çıktı. Aynı içimi yaşadığımı anlatıyorsun. Mine Ölmez diyenler çok fazla var. Ben de bunu bazen birebir duyuyorum burada yayında. Tabii her zaman söylemiyorum ama evet diyorum, bak bu hafta böyle hissetmiştim. Çok şey de çıkıyor gerçekten. Allah en güzeliyle en hayırlısını en yüksek şekilde Evet. size versin sevgili aslanlar. Aslanlarımız, bir tanelerimiz. Geldik şimdi sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakları bu hafta neler bekliyor? Onlar da aslında uzun zamandan beri belki de bir sıkışıklık yaşadılar. Aşkta, parada, sağlıkta 4'er, 3'er yıldızı vermişsin. Çok da fena bir tablo değil aslında. Valla bir başağın başına ne gelir? Bütün başaklar öyle ya da böyle öğretmendir. Arada da konuştuk ya. Hep bir öğretmenlik, bir şifacılık, Evet. bir sağlıklı bir şey. Sen de öğretmensin bu arada, Öğretmenim. söyle, çizim öğretmenisin. Resim öğretmeni. Resim öğretmeniymiş. Evet, ama yapmadım hiç. Birçok kişi yani. bunu bilmeyebilir mi? Biliyorlar da bilseler ne olur ki yani. Olsun. Değil ki Seninle allame ilgili- olsam Seninle Cihan. ilgili bir bilgi daha, resim öğretmeni. Güzel. Beni övmeyin arkadaşlar. Hiç övgüyü sevmiyorum ben. Övmedim ki, resim öğretmeni dedim. Öyle de deme. Boş ver. Belki bilmeyen vardır da deme. Güzel bir şey Övülecek bir şey bence. de değil ki. Güzel bir şey. Niye? Neyse. Sana yakıştı. Öyle mi? Hoş, evet hoş. Resim böyle öğretmen. Yakıştırdım Teşekkür yani ederim. seni o tabloya. Şimdi Başaklar bu hafta bir kere en büyük başının derdi nedir Başak'ın? Herkese işte bunu yardım edebiliriz, bunu çözebiliriz, bu yaptığın hata veya bu yaptığın yanlış, bak bunu böyle yapsan daha iyi olur deyip atlaması. En büyük hatası budur hayatta. Onu en büyük zora sokacak olan durum budur. Dolayısıyla bu hafta Başaklar şunu kesinlikle yapmamalı. Akraba işlerine karışmasınlar. Kimin ne söylediğiyle ilgili yorum yapmasınlar. Hiç kimsenin işine karışmamaya çalışsınlar. Örnek veriyorum, bir kuzeniniz aradı, size dedi ki ya teyzem bana böyle yaptı, halam bana şöyle yaptı. Arkadaşınız aradı, size dedi ki ya dayım bana bunu söyledi, amcam bana şunu söyledi. Bunlara hiç girmemeleri gerekiyor. İyi niyetle de olsa, doğruyu da söyleseler dedikoduların ortasında veya başka insanların tartışmalarının ortasında kalabilirler. Hafta başında Ay Venüs karşıtlığıyla beraber, pazartesi, salı, çarşamba günleri Ay Venüs karşıtlığıyla beraber şöyle bir durum oluşuyor. Aile içinde, aile ilişkilerinde birileriyle anlaşmak veya sevdiğimiz halde sevgimizi ifade etmek veya yanlış anlaşılmak çok kolay olabilir. Bu arada sadece bu aile için değil, tüm 12 burç için geçer. Ay Venüs karşıtlığı, ya ben onu seviyordum aslında ama niye böyle dedi veya beni yanlış bir şekilde mi eleştirdi veya beni şöyle mi yaptı gibi anlaşılabilir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Her duyduklarına inanmamaları, her detayı bir şekilde ortaya atmamaları lazım. Şimdi ben de bir Başak Burcu olarak dedim ya, hani ben tabii ki insanlar doktor olabilir, mühendis olabilir, ilim uzmanı olabilir ama ben son zamanlarda hep şuna gayret ediyorum. En iyi bildiğimiz şey hiçbir şey bilmediğimiz olmalı. Yani bizi şu kadar artıya getirecek bir şeyi, bunu da ben göstereyim, bunu da yapayım demeye, haya etmeye çalışıyorum. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Mesela beni bir takım tanımlamalara veya birini bir takım bunun kimliği şu aslında, vay be ne kadar da şöyleymiş dedirtecek bir şeyden bile uzak durmaya çalışıyorum. İyi ya da kötü, vasat ya da değil. Kendimi bir şeylerle tanımlamak istemiyorum. Kendimi bir şeyin tanımı yapmak istemiyorum. Hep şu seviyede olmak istiyorum.
Ben bir şey bilmiyorum. En iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bir şeyler çalışmışım, öğrenmişim, okuyorum, anlatıyorum, konuşuyorum. Ama ben ne kadar bilebilirim ki? Ne bilirsem bileyim bunun hiçbir sonu olmayacak. Mesela özellikle ben profilime aldığım hiçbir eğitimi yazmam. Yaptığım hiçbir şeyi yazmam. Ben Mine Ölmez'im. Uykusuz Astrolog. gökyüzü memuru. Evet, onu biliyoruz. Astroloğum bile yazmıyorum. Astrolog bile yazmaz benim profilimde. Ben hiçbir kimlik tanımı, iş tanımı veya bir statü tanımı, bir övgü tanımını kabul etmiyorum hayatımda. Beni kimsenin övmesini de sevmiyorum. Bu seviyeye ulaşmak için de gerçekten çok gayret ediyorum. Çünkü bunun bana her türlü zararı olacağını biliyorum. İnsanın bir şeyi biliyorum demesinde bir iddia vardır. Ve o iddia o insanı her zaman galip gelir. Hani bazıları yazar ya Instagram'ında işte Ben yazmam. öğretmen, anne, Yazmam. eğitimci, kitap yazarı vesaire böyle sayarlar. O da olabilir. İnsanın tabii Doğru kendi... tabii öyle ama Evet. o bir şey seviyesi. Yani bazı insanlar bir sürü tanım ister kendiyle ilgili. Ben de diyorum ki ben bir hiçim. Ben bir hiçim. Beni burada lütfettiniz, çağırdınız, konuşuyorum. Ama ben bunun ötesine geçmeyi istemiyorum. İşte başaklar bu seviyeye zor gelirler. Ama Geldiler gelmek mi? zorundalar. Gelmek zorundalar. Bir şekilde bu hafta mesela benim de başıma geliyor ara ara. İyi niyetle bir şey söylüyorum. Adaletli olmak istiyorum. Kırıcı olmamak istiyorum. İyi niyetle söylediğim şey diyorum ki ben ama böyle dememiştim ki. Çünkü siz doğru konuşabilirsiniz ama karşınızdaki insan lafı çarpıtabilir, dedikodu yapabilir, ne bileyim yalan söyleyebilir. Bir şekilde kendi söylediği lafı senin üstüne atabilir. Başına gelmiştir mutlaka. Tabii canım. Benim başıma geldi mesela bir gün ağzım açık kaldı. Kendi söylediği şeyi benim 5 kişi 6 kişinin içinde benim üzerime attı. Ama dedim bunu sen söylemiştin. Karşı taraf anladığı kadardır zaten. Sen akşama kadar konuş, o anladığı kadar alıyor. O yüzden İşte, çok takılmamak bu lazım karşı hafta tarafa. Evet. Başaklar akraba ilişkilerinde özellikle buna dikkat etsin. Seyahat, eğitim, yol planlarında ufak tefek aksaklıklar olabilir. Şimdi ben de bak huylandım burada, ben de yola çıkacağım diye huylandım. Öyle mi? Hayırlısı. İnşallah çıkabilir. Evrak, bilgi, belge işlerine dikkat etsinler. Bir de bu hafta normalden çok daha fazla para harcamaları gerekebilir. O da Başaklar için can sıkıcı olabilir diye düşünüyorum. Peki, güzel bir hafta diliyorum. Başak ve yükselen Başaklara da inşallah güzel planlarınızı hayata geçirebileceğiniz bir hafta olur sizin için. Geldik şimdi sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım bu hafta, tam da bugün 4 Mayıs haftası. Bakalım terazilere nasıl gelecek? Aşkta, parada, sağlıkta yine 3'er 4'er yıldız vermişsin. Önce ilişkilerle başlayalım mı terazilerin? Evet, başlayalım. Bu hafta bir kere teraziler pazartesi günü çatışma yaşamaya, birilerini kırmaya çok müsait olabilirsiniz. Ya da birileri sizi kırmaya çok müsait olabilir. Teraziler de hem kendi akrabaları hem evlilerse eşlerinin akrabalarıyla hafta başında çatışma yaşamamaya, tartışma yaşamamaya çok dikkat etsinler. Birileriyle böyle dedikodu, sen onu dedin, sen bunu dedin, ben bunu dedim gibi tartışmalar olabilir. Haftanın ilk 3 günü teraziler yakın çevreyle bir sınav verebilirler. Sonradan tatlıya bağlasalar da, yoluna koysalar da bu sınavların sonuçları, bedelleri biraz sıkıntılı olabilir. İlk 3 gün konuşmalarına dikkat etsinler. Hafta ortasından itibaren teraziler biraz ev, hane, emlak, taşınma, ev işleri, aile işlerine odaklanacaklar. Bu süreçte de yine onların da Ay Mars karşıtı, Ay Satürn karşıtı çok fazla sert açı var. Yine mesela annesi başka bir şey söyler, kocası başka bir şey söyler. Babası başka bir şey söyler, sevgilisi başka bir şey söyler. Böyle aile, eş, sevgili bir çatışma olabilir. Mesela diyelim ki tanıştırma yapmayı düşünüyorsunuz. O hafta bu hafta değil sevgili teraziler. Öyle mi? Birilerini birileriyle tanıştırdığınızda bu hafta böyle biraz böyle şey olabilir. Hengame çıkabilir, ortalık karışabilir. Lütfen bunu yapmayın. Bu hafta böyle nasıl olsa hallederim deyip hafta başında ağzınıza çıkanı söylemeyin. Bak bu çok yanlış. Ben haklıyım ama deyip konuştuğunuz her şey sonradan elinizde patlayabilir. Ve bu hafta özellikle 5 ve 6 Mayıs'ta aşk hayatları ve ilişkiler üzerinden çok test geçirebilirler. Çünkü Plüton aşk evlerinde, Mars ilişki evlerinde, ikisinin de sert açıları var. Mesela işte tatile gitmek istiyorsunuz, bedeli fazla olabilir. İşte çocukların bir masrafı çıkabilir. Keyifle yapmak istediğiniz bir şeyi maddi sebeplerden ötürü yapamama riski olabilir. Sizin çok heveslendiğiniz bir şeye sevgiliniz ya da eşiniz ben istemiyorum kafasında olabilir. Bu da sizi kırabilir. Bir bu. İkincisi de ilişkilerde sinirler tırmanabilir. Örnek veriyorum. Sizin anneniz 10. ev, arada eşinizde 7. ev, Jüpiter, Mars 10 ve 7, annem veya kayınvalidem veya eşimin işte alanı. Siz arada işte eşinizi eleştirdi. Veya eşinizle kendi ailesi arasında bir çatışma çıktı. Siz burada böyle arada sıkışıp kalabilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta aileleri kışkırtmamak lazım. Anne bak görüyor musun eşim bana ne yaptı? Baba bak görüyor musun işte karım bana ne söyledi gibi aileleri işin içine katmamak lazım. Ve bu hafta teraziler de kendi istekleri, hayalleri, vizyonları, kariyer planlarıyla eşleri arasında bir sıkışma yaşayabilirler. Yani böyle hani
Ben ama bunu çok istiyorum. Mesela bu tatili çok istiyorum. Veya işte şu eğitimi alırsam benim için çok iyi olacak konusunda partnerini ikna edemediği için. Ya da bazı teraziler partnerden ziyade ortağı da çalışır bu alan çünkü. Ya bak işimizi böyle yapalım, şuraya bağlayalım veya şuradan şunu alalım dedikleri halde eşleri tarafından anlaşılamadıkları için maalesef bu hafta böyle partnerleri, ortakları tarafından yani bir türlü hayallerimizle örtüşemiyoruz. O başka bir şey istiyor, ben başka bir şey istiyorum duygusunu çok net yaşayabilirler. Bu hafta teraziler şu gerçeğe uyanabilir. Ortağım varsa bu ortakla benim vizyonum örtüşmüyor. Eşi varsa, sevgilisi varsa benim bu eşim, benim bu sevgilim benimle hayata aynı pencereden bakmıyormuş. Ay sıkıntı. Mesela örnek veriyorum benim ilişkimde bakış açım ilişkide işte iki tarafın içinde kalmalıdır her şey. Ama benim eşim veya sevgilim iki tarafın içinde kalsın istemiyor. Gidip başkalarına da anlatıyor. Bu vizyonu yaşayabilir. Şöyle bir geleceği görebilir bu hafta terazi. Bu da onun sinirlerini tırmandırabilir. Bu hafta yine sinirlerine hakim olması gereken burçlardan birisi de terazi olacak. Partnerlerinin aşırı öfkeli olması, öfke nöbeti geçirmesi, tartışmacı olması da terazileri bu hafta zorlayabilir. Ama ben şöyle bir baktığımda yine de teraziler direkt yangının ortasında değiller. Öyleymiş gibi davranmazlarsa. Mesela eşiyle annesi tartıştı. Eşinizle babası tartıştı. Siz araya girip salça olmayın hemen. Köşede bekleyin. Deyin ki yani hani ben çok Dengeyi şey yapmak kurmaya çalışıyor istemiyorum. ya hemen, Aa değil mi? babacığım ben hiç bilmiyorum ki siz baba olsunuz. Daha ben dün geldim. Ben sizin aranıza nereye giriyorum? Bana ne? Ya siz anne olsunuz. Elbet çözersiniz falan deyin. Ama benim de eşim böyle demeyin. Ya da işte benim karım da haklı falan böyle şeyler yapmayın sevgili teraziler. Çünkü onlar anne babadır, hani evlattır. Siz sonuçta nihayetinde dışarıdan bir damat ya da gelin olarak veya işte ne bileyim patronunuzla başka bir iş arkadaşınız kavga etti. Terazilere söylüyorum. Ya aslında patron o da haklı veya işte sen de şöylesin deyip araya girmemeye çalışın. Teraziler bu hafta araya girerlerse Kötü sen olursun. kötü olurlar. Normalde olaylar hep etraflarında dönüyor. Komşu öyle demiş, Ayşe böyle demiş, eşim babasına kızmış, annesine kızmış, patron şöyle yapmış. Konu etrafınıza dönerken içine düşme riskiniz var. Ve ancak cumartesi gecesi, pazar günü her şeyi daha net göreceksiniz. Diyeceksiniz ki benim iki seçeneğim var. Ya bu deveyi güdeceğim Ya bu ya bu diyardan gideceğim. Bu deveyi gütmek için de bir yapmam gereken bir şey var. O da ne? Kafama her şeyi takmamak. Ah canım Her terazi şeyi bunu kişisel başarabilse. algılamamak. Birini çok sevdiğimizi bazen şöyle gösteririz ya, bu bende de vardı. Seni çok severim, seni kollarım, işte arkanda dururum ve sana bir şey yapıldığında atlarım. Ne zaman faydasını gördün bunu? Yok. Bir insanı sevmek, onun yanında evet durmak, üzüldüğü zaman destek vermek. Ama bir insanı sevdiniz diye onunla başkalarının arasına girdiğiniz zaman size yemin ediyorum dönüp o insan da sizi suçluyor. Değil mi? Ben bunu defalarca yaşadım. Arkadaşlarıma hep derim sakın kocanla ailesi tartışırken veya karınla ailesi tartışırken araya girme. Bir de bu üzerine alınma çok var terazide. Benim bir arkadaşım yaptı bunu. Evet. Kocası ailesiyle tartışırken kocasını savunmaya kalktı. Kocası da ona kızdı. Eyvah. Yaptılar, yapıyorlar bunu, yani karışmayın. Onlar etle tırnak, bir gün mutlaka bir yerde bir şey olacak. Siz böyle geri durun hanım hatun veya beyefendi bir şekilde siz çözersiniz hayatım deyin. Birini sevmenin göstergesi her zaman da cengaver gibi ondan önce kraldan çok kralcı olmak hiçbir zaman iyi bir şey değil. Tutamıyor kendini işte terazi. İlla düzelteyim, araya gireyim. Bu hafta de yapmayın. bu Bu hafta hafta onu yapmayın. yapmasınlar. İletişim, eğitim ilk 3 gün bir kötü bir iyi ama bir şekilde çözeceksiniz. Sadece olayların içine düşmeyin bence lütfen. Ve ağzına geleni söyleme dedin sevgili terazilere. Biraz kendini geri tutacak. İnşallah bu haftayı da kolaylıkla atlatırsınız sevgili teraziler. Size mutluluklar diliyorum. En kalbi hislerimle, duygularımla. Ve geldik şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplere. Vallahi geçen hafta ne oldu sizin hayatınızda? Sizin burcunuzda bir dolunay vardı. Yazsınlar bize. Yazın yani duygular mı foraydı? Sen nasıl oldun geçen hafta? Ben geçen hafta biraz duygusaldım. Akrep dolunayın etkilerini hissettin mi? Hissettim. Benim bir arkadaşım yükselen akrep, kendi balık. Evet. Ağladı, beni aradı, dedi ben çok kötüyüm, niye böyleyim falan dedi. Bir akrep burcunda dolunay var dedim. 2 gün öncesi. Evet. Ve sen de duygusaldın. Geçen hafta su elementi olan bütün tanıdıklarım, balık, akrep, yengeç etkilerin hepsi böyle bir duygusallar, bir geçmişe gittiler. Neden? Çünkü akrep burcu su elementi bir burç. Su elementi burçların başında yengeç gelir. En doğurgan, en hisseden, en verimli ama aynı zamanda geçmişe en çok giden odur. Su elementi burçlar genellikle akrep, yengeç, balık zaten geçmişten çok kopamazlar. Dolayısıyla böyle bir gök olayı olduğu zaman en çok da onlar etkileniyor. Ve gerçekten geçmişe götüren şeyler. Ben de şunu gördüm geçen hafta akrep dolunayında. İnanılmaz derecede yalan söyleyen, ortalığı karıştıran,
herkesi birbirine katan insanların bir şekilde ortaya çıktığını Oo. şahit oldum. Benim arkadaş çevremde ben dedim ki bunu yapma bir daha. Hani lafı çarpıtıyorsun, geliyorsun bana söylüyorsun, gidiyorsun ona bir şey söylüyorsun, bunu yapma dedim. Ve üstelik de bunlardan bir tanesi de erkek. Ha, yüzüne Yani hiç karşı dedin yani. Dedim. Hı hı. Erkek olarak hiç yakıştıramıyorum ben erkek adamlara. Böyle laf konuşmayı, işte birilerinin işine karışmayı hiç yakıştıramıyorum. Bunda cinsiyeti yok vallahi. Yapan Cinsiyeti yapıyor. yok ama kadınlar hani biraz daha detaycıdır. Hı hı. Bir şeye takılabilir. Ama benim mesela erkek arkadaşlarımda, dostlarımda böyle şeyler gördüğümde diyorum ki yani bir erkek de ben bunu oturtamıyorum. Erkekler daha düz çalışır kafaları. Aha. Bizim kadar böyle çetrefilli Laf düşünemezler. mı taşımış bu? Erkek arkadaşım başka bir kız arkadaşıma öbürüyle alakalı. Benimle bir alakası yok. Evet. Dedim ki sen erkeksin dedim yani. Bu hiç şık durmuyor yani. Sen onun lafını ona söylüyorsun. Onlar dedim 15 yıllık arkadaş. Sen bu lafı ona taşıyorsun, o ona taşıyor. Yapma dedim. O da tabii ki kendini savundu, müdafaa etti ama benim için böyle insanlar hep dikkat edilmesi gereken insanlardır. Dolayısıyla hele erkekleri hiç yakıştıramıyorum. Akreplerin hayatında geçen hafta Pandora'nın kutusu çat diye açılmış olabilir. Kim ne söylemiş, kim ne yapmış, her şey patlamış ortaya dökülmüş olabilir. Bu noktada akreplerin kendilerini müdafaa etmek için olayları o keskin zekalarıyla, iyi gözlemleriyle çok iyi değerlendirmeleri ve süzgeçlerinden şöyle bir geçirmeleri gerekiyor. Mesela akrep sessiz bir burçtur. Konuşkan bir akrep çok fazla görmezsiniz eğer çok güçlü bir başka etki yoksa. Akrep sessiz ve gözlemci bir burçtur. Ağırbaşlı bir burçtur. Akrebin dostluğu da, gözlemi de, güven veren havası da diğer burçlara nazaran çok daha fazladır. Eğer bir akrep olarak olayların direkt merkezine düştüyseniz bu sizin stratejik hatanız olur. Bu hafta gözlemci olmaya devam etsinler. Geçen hafta yaşanan olayları hafta başında daha iyi algılamaya başlayacaklar. Geçen hafta yaşanan olayları sindiriyorum. Evet, şimdi bu böyle yapmıştı, o öyle demişti. Ben burada hata yaptım galiba. O burada hata yaptı. Kim ne yaptı falan filan. Gelecek hafta bunları çözüme kavuşturacaklarını düşünüyorum ben. Yani geçen hafta o hararetle, duygusal çalkantıyla, iniş çıkışla, panikle olan olayları çözemedilerse bugünden itibaren olan olayları çözmeye başlarlar. İnşallah. Ay çünkü küçülmeye başlayacak, duygular biraz daha felsefi yayda bir de hani böyle. Daha keşke bunu yapmasaydım, keşke öyle demeseydim, yanlış görmüşüm. Bunları daha iyi algılayacaklar. Bugün özellikle akrepler maddi konularda bir sıkıntı yaşayabilirler. İniş çıkışlar, harcamalar, ödemeler, borçlar hepsi birbirine girebilir. Hafta başına buna bir dikkat etsinler. Para tartışmaları veya işte sen bana değer veriyorsun, sen bana vermiyorsun tartışmaları yüzünden. Akrep burçları birileriyle böyle çatışma içerisine girebilir bugün. Ama geç saatlerde yine toparlayıcı etkiler olacaktır. Baş ağrılarına bu hafta çok dikkat etsinler. Baş, diş, göz, akrepler bu hafta bu bölgeleri korumalılar ve akreplerin şu önümüzdeki süreçte Satürn'ün de Koç'ta olmasından dolayı en çok dikkat etmesi gereken konu kesinlikle sağlık konusu. Biraz böyle dinlenmeye, gözlerini çok yormamaya, başlarını yormamaya, kulaklarını, dişlerini bu bölgelere dikkat etmeleri lazım. Biraz böyle stresi azaltmaları lazım, iş yüklerini hafifletmeleri lazım ve sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir yaşam programına geçmeleri lazım. Bu hafta yine bir seyahat planı, bir akraba sorunu. Bu hafta herkeste 2 tane sert açı var ya, hepsinin bir yerinden aynı yerlere dokunan Hep şeyler aile, var. akraba diyorsun. Akraba mesela Jüpiter 9. evinde, akrebin, Mars 6. evinde. Örnek veriyorum, uzaktaki bir akrabanız rahatsızlanabilir. Uzaktaki bir akrabanızdan sizi sinirlendirecek bir haber gelebilir. Uzaktaki bir akrabanızla böyle çatışma içerisine girebilirsiniz. Ya da akraba ilişkileriyle böyle arada kalmış hissedebilirsiniz. Bu hafta iletişim çatışmalarına, tartışmalı durumlara çok girmemek lazım. Seyahat planları, eğitim planları, hukuki konularda özellikle akrepler bu hafta birazcık daha ayaklarını frende tutsunlar. Hiç olumlu bir şey yok mu Mine? Olumlu bir şey yok mu? Mino bize olumlu bir şey söyle. Vallahi Mino. hafta başlıyor ay yayda küçülürken. Akrep dolunayın etkisiyle girmişiz. Ay Venüs karşıtlığı var. Sonra 5'inde Mars Jüpiter karesi var. 6'sında Merkür Plüton karesi var. Sonra ay Oğlağa geçiyor, iyi gidiyor diyorsun. Ay Satürn'le Güneş'le uyumlu ama Merkür'le uyumlu. Satürn'le, Mars'la hepsiyle kare açı yapıyor. Sonra hafta sonu geliyor, bu defa ay Güneş'le Plüton'la yine bir curcuna yapıyor. Bu hafta çatışma riski yüksek olan bir hafta ama ben bir felaket haftası tablosu çizmiyorum. Bu hafta elime bağlı, belime bağlı, dilime bağlı. Haysiyetli, onurlu, ahlaklı olursam, dilime hakim olursam korunurum. Ama olaylara sazan gibi atlarsam ilk avlanan ben olurum. Bu kadar basit. Yani iletişim sorunları bunlar. Çatışma riski yüksek.
Ama bir şekilde tatlıya bağlayabilecek, frene basan insanlar, çok böyle lafını tartarak konuşan insanlar, dikkatli izah eden insanlar biraz daha bu haftayı kolay atlatabilir. Ama bu hafta bir şeyleri yönetmek çok kolay olmayabilir. Evet. Öfke harbi, sinir harbi, yükselen tansiyon veya çok kırıcı, lafın yeri geldi söyledim diyecek belki birileri. Çalkantılı bir hafta. Şimdi Evet. bu doğruya doğruysa eğer sevgili akrepler için de inşallah kolaylıkla kontrolü eline alabileceğiniz Bak. bir hafta olsun. Artık böyle devam etmem dediğin, Hı hı. ben bundan sonra böyle yapmam, bunu yapmamalıyım dediği keskin bir karar alabilir bu hafta akrep. Hayırlara vesile olsun inşallah o kararınıza sevgili akrepler, en doğrusunu siz bilirsiniz, içinizden doğru adımı, doğru hamleyi yapacaksınızdır. Geldik şimdi sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayları neler bekliyor. Aşkta bir kere 5 yıldız maşallah inşallah gördük. Evet. Bu hafta hele şükür. Ne oluyor? İkizlerde de yayda da haftanın başında bugün sadece bir ay Venüs karşıtlığı var. Şu saatlerde başlıyor, biraz akşam saatlerine kadar ufak ufak gidip sonra Mars'a üçgen yapmaya başlıyor. Şimdi yaylar güne ay Venüs karşıtlığının etkileriyle başladınız. Gün ortasında da bu etki devam ediyor. Bu birazcık hem ikizlerde hem yaylarda, Venüs ikizler ay yay ilişkileri biraz gerse de sonrasında ayın Mars'ta üçgen açıya doğru gitmesi, aman hani ikizlerde dedim ya, benzer bir şey. Ya aman o kadar da önemli değilmiş, büyütmeseydim keşke bunu. İşte biraz yaylar sabah saatlerinde İlişkilerde çatışmalı, tartışmalı durumlar yaşayabilirler. Ama bu çok uzun sürecek, uzatılacak bir şey olmayabilir. Onun dışında bu hafta ilişkilerle alakalı özgür, çekici veya işte partneriyle daha neşeli hissedebilecek burçlar arasında. Yayların etraflarında da arkalarında da bir takım olaylar dönse de günlük yaşamlarında veya ilişkilerinde onlar bu etkinin direkt ortasında değiller. Arkanızdan birileri konuşmuş olabilir, akrep dolunay 12. evlerindeydi. Birileri arkanızdan iş çevirmiş olabilir. Size sıkıntı verici durumlar yaşatmış olabilir. Canınızı sıkacak şeyler söylenmiş olabilir. Tartışmaların, kavgaların ortasında bulmuş olabilirsiniz kendinizi. Ya da bir sağlık sorunuyla, bir bağışıklık sorunuyla uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu hafta yine bu benzer etkiler var. Geriden dedikodular, laflar, sözler. Çünkü Merkür Plüton karesi 3. ev, yakın çevre, kardeşler, akrabalar. Ama yine de siz olayın tam ortasında olmak durumunda değilsiniz. Bu aralar yaylara tavsiyem şu olacak. Kim ne yapıyorsa da, ne diyorsa da, ne yalan söylüyorsa da bırakın kendi elinde patlasın. Ben buna çok inanıyorum. Sen benimle uğraş, ben sana her lafın cevabını veremeyebilirim. Öyle bir yaşam yok ki. Ama bir gün mutlaka sen kendi şeytanından bulursun. Öyle olsun. Ben buna inanırım. Şeytanlık yapanlar kendi şeytanlarından bulurlar ve günün sonunda yalnız kalmak, bu onların kaderi. Hı hı. Dolayısıyla yaylar bunu biraz düşünsünler. Her şeye cevap vermeli miyim? İlla da o lafı sokmalı mıyım diye düşünsünler, ama bu hafta özellikle 5-6 Mayıs'ta, özellikle 6 Mayıs günü Merkür Plüton karesi etkisiyle böyle iş yerlerinde, akrabalarında, yakın çevrelerinde birileriyle görüşme kararını artık böyle askıya alabilirler. Ben seninle artık görüşmeyeceğim diyebilirler. Bunu belirtsinler ya da belirtmesinler. İş yerinden bir arkadaş, birlikte çalıştıkları birisi, büyük akrabalar, halalar, teyzeler, amcalar veya işte aile akrabaları, zaman babanın yakınları, annenin yakınları gibi. Veya iş yerinde biriyle, ben artık seninle görüşmek istemiyorum, ben artık seninle konuşmak istemiyorum ya da ben, onu söylemese bile bu hafta gönlünden birini koparabilir ve onunla iletişimi kesebilir yaylar. Bu hafta araba bakımı, elektronik ve trafikte biraz dikkat etmeleri lazım. Elektronik şeylere işte alıp satarken, araba bakımına, trafikte olabilecek aksaklıklara da lütfen özellikle 5-6 Mayıs'ta biraz dikkat etsinler. Yaylar çoluğu çocuğu alıp ya da işte sevgilisini alıp durumuna göre bir yere gitmek isteyebilir, kafa dağıtmak isteyebilir bu hafta. Herkesten ve her şeyden uzaklaşıp sadece kalbinin ritmine Oh, ne kulak güzel. vermek isteyebilir. En güzeli. Ama bir telefon, bir şey buna müsaade etmeyebilir. Benim Baksana. yaylara tavsiyem şu: bence çekirdek ailelerine odaklansınlar. Sevgililerine, eşlerine, çocuklarına veya hayatlarında kime en çok değer veriyorlar? Onun hani olmazsa olmazım benim, bu hayatımın en büyük önemli parçası dedikleri kimse, onlarla daha fazla vakit geçirip dış faktörlerle, işte kuzenindir, halandır, amcandır, işte bilmem eltindir, görümcendir, bunları böyle bir dışarıda bırakmaya çalışsınlar. Çünkü bu hafta şöyle söyleyeyim, hani siz çok dara düştüğünüzde yanınızda olmayacak veya o çok dara düştüğünde sizin ona koşacak bir enerjiniz olmayacağınız insanlarla vakit kaybederseniz, çocuğunuzla, eşinizle, sevgilinizle ya da en çok kimleri seviyorsanız onlarla aranıza soğukluk girmeye başlayabilir. Bu hafta yaylara tavsiyem şu olacak: kim sizin için mihenk taşıysa, en önemli kişi ise ya da kişilerse, bu hafta deyin ki ya ben eşimle ilgileniyorum, annemle ilgileniyorum, işte kardeşimin yanındayım, ben şu anda konuşamayacağım deyin. Uzun konuşmalar yapmak için doğru bir hafta değil. Uzun konuşmaların sonu
özellikle yakın çevreyle telefon trafiğinin sonu bazı şeyleri kestirip atmak olabilir. Bu hafta masrafları çok olabilir. Çocuklardan kaynaklı masraflar, tatilden veya keyifli aktivitelerden, kaçamaklardan kaynaklı masraflar, lüks şeylerin alımından kaynaklı masraflar. Bunlar bu hafta yayların hayatında söz konusu olabilir. Bu hafta çok sevdikleri insanlarla da karşı karşıya gelebilir. İşte bahsettiğim sebeplerden. O yüzden yayların bu hafta en çok hakim olmaları gereken şey kendi sevdikleri çekirdek ailelerini korumak. Buraya hakim olmaları lazım. Onun dışındaki konuları dışarıda bırakmalarında fayda var. Evet, güzel bir tavsiye oldu. Çekirdek ailene sahip çık. En yakınların senin yanında kalandır. İnşallah en güzel şekilde böyle tatilde, seyahate de çıkmak istiyormuşsunuz. Yaylar için daha keyifli bir hafta var gibi görünüyor. Mutlulukla geçsin inşallah yaylarımız için. Ve geldik şimdi sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Onlar hep ciddi görünür ama şakaları da inanılmaz olur. Şaşırtırlar şakalarıyla. Çok doğru söyledin. Doğru bir Evet. tespit, evet. Evet, öyle hissediyorum yani Mesela Jim Oğlaklarda. Carrey. Jim Oğlak Carrey mi? Stelyumu yani, her şeyi oğlakta ve ne kadar komik bir adam. Tam bir komedyen ama Ben sana bir Oğlak. şey söyleyeyim mi? Hayatı gerçekten iyi gözlemleyen, çok ciddi olan insanların esprileri de çok kaliteli oluyor Değil mi? bence. Yani komik de oluyorlar aynı zamanda. Evet, beynin uçuyor yani o anda. Yüzeysel olmuyor hakikaten. Peki Oğlaklar bu hafta neler yaşayacak? Aşkta, parada, sağlıkta yine üçer üçer, dörder dörder yıldız vermişsin. Zor mu Şimdi onun içinde? Oğlakların Mars 4. evlerinden geçiyor. Evde durmak, aile ilişkilerini kontrol etmek, emlak, taşınma, bir yandan bunlarla uğraşıyor olabilirler. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman 19 Mayıs'a kadar Mars Koç'ta olacak. Burası Oğlak'ın aile alanı. İşte evliyse eşiyle ailesi, değilse çekirdek ailesi, annesi, babası. Aile içi ilişkileri yönetmenin kolay olmadığı bir zamandan geçiyor. 19 Mayıs'a kadar Oğlakların yaşamında taşınmalar, yer değişiklikleri, emlak alım satım işleri, kiralama işleri, bunlar görülebilir. Bunlar yorucu da olabilir. Özellikle bu haftanın ortasına baktığımızda, şöyle bir çarşamba, perşembe gününe baktığımızda Oğlakların böyle ev işi, aile işleri, koşturmacalarıyla çok yorulabileceğini öngörüyorum. Ve biraz böyle kendi kemik sağlıkları, diş sağlıkları, bedensel olarak iyi hissetmeye de odaklanmaları lazım. Çok yorulduklarını hissedebilirler ve çok koşturacakları şeyin olduğunu fark edebilirler. Oğlaklar böyle aile içi meseleler, emlak meseleleri, ev yuva meselelerine birazcık bu hafta yoğunlaşacaklar. Ama haftanın başına baktığımızda biraz içe dönük, biraz böyle hayalleyerek, şu şöyle demiş, o öyle olmuş, bu nasıl olur acaba? Biraz böyle insanlardan geri çekilmek, çok laf duymamak isteyecekler. Ama zihinleri susmayabilir. Mesela özellikle Oğlaklar hafta başında gizli bir bilgiyi öğrenebilirler. Bir kadınla, işte kız kardeş, anne veya sevdiği, benimsediği bir kadınla, özellikle kadınlarla tartışmalı, erkek olsun kadın olsun, Oğlaklar bu hafta tartışmalı başlayabilirsiniz haftaya. Veya aldığınız bir haber sizi uyandırabilir bir konuda. İş yerinde çok dikkat etsinler, akraba ilişkilerine dikkat etsinler. Böyle bir takım laflar, aa öyleymiş demek deyip ortaya çıkabilir ve Oğlaklar bu noktada kendilerini korumaya almak durumunda olabilirler. Böyle bir hafta var. Onun dışında genel olarak sağlık, tansiyon, işte bunlara biraz dikkat etsinler. Kalça, baldırlar. Haftanın ilk 3 gününü evet gerçekten de kimseyle dedikodu yapmadan, duyduklarını da sindirerek geçirmek Oğlaklara iyi gelecektir. Geçen hafta eğer dostlarıyla, arkadaşlarıyla, sevdikleri insanlarla Akrep Dolunay'ın etkisiyle kapıştılarsa bu hafta olayları onlar açısından da sindirmek için çok önemli bir 3 gün var önlerinde. Bu hafta bir taşınma, aile içinde bir meselenin çok abartılması söz konusu olabilir. Gerçekten bu hafta aile içinde bir mesele çok abartılabilir ve bu mesele biraz daha fazla yayılıp başka insanları da işin içine sokabilir. Oğlakların bu hafta meseleleri yaymamak, köpürtmemekle ilgili dikkatli olmaları lazım. Ve yine para ve çocuklar konusu. İşte çocuklardan kaynaklı masraflar, mecburi alınacak bazı şeyler var. Belki bunlardan kaynaklı masraflar. Pahalı bir hobiye başlamak isteyebilir, emin olamayabilir. At binme, Çocuk tenis için olabilir. Pahalı bir hobiye başlamak isteyebilir. Ya da işte çocuklar için bir şey alması gerekiyordur. Bir ihtiyaçları vardır. Orada böyle bir sıkıntı çıkabilir. Bir şekilde Oğlaklar bu hafta sorumlulukları ve istekleri arasında kalabilirler. Yani benim canım şunu yapmayı çok istiyor ama çok pahalı. Veya işte ben aslında şunu alacağım kendime ama çocuğun okul taksidi var gibi. Böyle istekleriyle sorumluluklar arasında azıcık sıkışmış hissedebilirler. Çocuklarıyla kırıcı konuşmalar yapmamaya, yıkıcı olmamaya veya para için ya da işte bir şey alınacak, çocuk çok istiyor. Direkt böyle kızarak, çıkışarak değil de onu düzgün anlatmaya gayret etmek lazım. Çünkü çocuklar sizden ne öğrenirse yokluk bilincine giriyor bu sefer de. Ay, o da ayrı bir şey değil mi? Çok kötü. Bir şey istiyor, hemen almak istemiyorsun. Her şey de alınmaz zaten. Ya da bazıları gerçekten alamıyor, o daha da kötü. Zaten alamıyorsan Yani disipline işte. ediyorsa ne mutlu, da bazıları da alamadığı için, ama yine de çocuklara çok yansıtmamak lazım. Yani hepimizin yokluk zamanları oluyor.
insanlık hali. Bazen bir ödeme geliyor. Her şey, bütün ayı kapatıyorsun, öyle beklemek zorundasın. Çocuğa bunu ifade ederken düzgün ifade etmek. Eşle ya da sevgiliyle de maddi konular, harcamalar, kısıtlamalar sebebiyle tartışma olabilir. Eşiniz size, normalde oğlaklar öyle değil ama, çok harcıyorsunuz diyebilir. Siz eşinize çok harcıyorsun Oğlak öyle değil mi? diyebilirsiniz. Çok harcıyorsun der yani bence. Hayır, harcama konusunda oğlak çok müsrif değildir normalde. Yani Evet. kendisi çok müsrif değildir Aynen. ama eşinden duyabilir mesela, sen çok para harcıyorsun. Ha. Veya o eşine söyleyebilir, sen çok para harcıyorsun diye. Dolayısıyla oğlaklar bu hafta eşle, çocukla, sevgiliyle para meseleleri veya var olan sorumlulukların keyfin önüne gelir. Örnek mesela tatile gideceklerdi veya bir çocukla bir aktivite yapacaklardı. Ama maddi konular ön plana çıktı, gidilemedi. Bu gibi böyle bir arada kalma durumları olabilir. Haftanın sonuna doğru maddi konularda bir rahatlama. Önce böyle bir sıkıştığınızı hissettiğiniz noktada nasıl yapacağız derken aslında oluyormuş ya, Allah yardım ediyormuş diyecekleri bir rahatlama yaşayabilirler. İnşallah. Bu haftayı aile meselelerini köpürtmezlerse, biraz böyle sevdikleriyle dikkatli konuşurlarsa oğlaklar gayet güzel atlatabilir. Vallahi şanslı burçlarından bence bu haftanın yine Vallahi de. çok güzel dedin. Bu kadar Valla şeye rağmen. bu kadar burç dinledim. Şu an şanslı burçlarından Oğlağı dinledim yani. Bir de Kocasıyla ikizler fena kapışmazsa değildi. ya da karısıyla. Bir Kapışmasınlar. de anne babasıyla kapışmazsa iyi. Ay, bunlar olmasa zaten herkes iyi maşallah. Kapıştık mı hepimiz kötü. Aynen Yapacak öyle. bir şey yok. Sevgili oğlaklara inşallah bol şans, bereket, huzur, mutluluk diliyorum. Geldik şimdi sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovalara bu hafta neler bekliyor. Sanki kovalarda şu an içimden gelen daha bir kolay geçecekmiş gibi bu hafta. Ama niye öyle hissettim bilmiyorum. Kovalar biraz bu hafta sağlığa dikkat etsin. İş yerinde köpüren kavgalar olmamasına dikkat etsin. Yine üslubuna dikkat etsin. Kovalar bu hafta özellikle 5 Mayıs'ta üstten konuşmaya böyle çok müsait olabilirler. Gel bakayım sen bir buraya diyebilirler. Yine yakın çevrede bir tartışmalar, bir takım tartışmalar olabilir. İş yerinde bir takım tartışmalar olabilir. Bu açı onları böyle bu alanlardan etkiliyor. Köpüren ve bitmek bilmeyen hırslı tartışmalar. Ve yine aile içinde Merkür Plüton karesi. Birisi bu hafta aile içinde bir konuya noktayı koyuyor. Ama kovalar, ama aileleri, ama bir emlak meselesi, ama bir miras meselesi. Bu hafta kovaların hayatında geri dönüşsüz bir karar verilebilir. Demiştim ya ilk başta 4 burç diye. Geri dönüşsüz bir şekilde artık bu aile bireyiyle görüşmek istemiyorum. Artık bu semtte oturmak istemiyorum. Artık bu evi kesinlikle satacağım. Veya ben buradan bir ev alıp gideceğim gibi emlak veya aile içi bir meselede çok radikal bir karar verebilir kovalar. Ve bu kararları da insanlara biraz ters, kırıcı, yıkıcı gelebilir. Böyle de bir ihtimal var. İletişim ve eğitim konularında bu hafta zayıf durumdalar. Çok abartmaya, hırslanmaya, kavga etmeye, konuşurken tartışmaya çok müsaitler. Sınavlara gireceklerse, öğrencilerse falan çok çabuk sıkılabilirler. Duygusal olarak baskı altında hissedebilirler. Bu hafta eğitim ve iletişim konularında kovaları böyle çok başarılı göremedim. Ama para konusunda, aşk konusunda, ilişkiler konusunda, hakkını söke söke alma konusunda iyi görünüyorlar. Mesela ilişkiler açısından baktığınızda dış faktörleri en çok dikkate almayacak olanlar bu hafta kovalar olabilir. Örneğin eşinizi birisi kötüledi. Dikkate almazsınız. Veya birileri bir işin içine çomak sokmaya çalıştı. Dikkate almazsınız. Bakış açılarının genişliğinden dolayı ilişkilerini koruyabilecek durumdalar. Para konusunda da önleri açık gözüküyor. Maddi olarak da böyle onları zorlayacak bir haftadan geçmiyorlar. Hafta başında biraz arkadaşlıklarda tartışmalar olabilir pazartesi günü falan. Ama yine sosyal başlayacaklar haftaya. Kim ne derse desin işlerine güçlerine bakacaklar. Çok fazla böyle dedikodulara, laflara, insanların birbirini kınamasına girmek istemeyecekler. Birileri birilerini eleştiriyorsa onu dinlemek istemeyecekler. Böyle suya sabuna dokunmadan haftanın ilk 3 gününü atlatıyorlar. Hafta ortasında bir sinirleri tırmanabilir. Hafta sonunda tekrar vizyonları, akılları böyle yerine geliyor ve diyorlar ki ben bu değilim. Mesela hafta sonu kova şunu diyebilir. Ben bu değilim. Şimdi ben ona söyledim yaptığı kötülüğü ama anlamadı ki. Ben bu değilim. Söyledim de ne oldu ki? Ya da kızdım da ne oldu ki? Bunun böyle bir aydınlanmasını yaşayabilirler. Ama bu hafta kovalar artık geçen haftadan kalan miras hakları, aile içinde çiğnenen bir hakları varsa, kariyer hayatlarında çiğnenen bir hakları varsa, alamadıkları bir terfi zam, gördükleri bir haksızlık varsa veya işte özellikle eş ailesi tarafında yaşadıkları bir haksızlık varsa, orada tırmandıysa sinirleri, bu haftanın sonuna doğru kovalarda şöyle bir bilinç gelişecek. Çok boş insanlar ve ben bunu tartışmayacağım. Hakkım neyse onu alırım, çekilirim. Bir daha da bu tartışmalara girmem bilincini hafta sonuna doğru yaşayacaklar. Ama kovaların sanki bir hak davası var. Yani ben bunu demedim veya yapmadım gibi. Veya bu ev benim de hakkım gibi. Veya bu işte bana söz vermiştiniz yüksek bir mevkiyi ama yapmadınız gibi. Kovaların bir hak alma,
bir maddi olarak da manevi olarak da bir hak alma davası var. Ama hafta sonuna doğru her şeyin anlamını yitirdiğini, bazı insanlara bulaşmanın ne kadar boş olduğunu, özellikle aile içi meselelerde çok fazla uzatmamak, dallandırıp budaklandırmamak gerektiğini, bunları böyle bir idrak edecekler. Ama bu hafta sözlü kavga yapmaya en müsaidi burç Kova olabilir. hafta Yanlış ortasında. anlaşılmalara da dikkat demişsin. Evet, yanlış anlaşılmalar olabilir. Hı hı. Bir anda ağzından pat diye çıkabilir. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Haklıyken haksız duruma düşmek. Hı hı. Hani üslubumuz yüzünden bazen bu oluyor. Ya da o kadar yorgun oluyoruz ki ya bu kadar yormaya ne gerek var insanları gerçekten. Mesela bazen öyle kötü insanlar var ki seni yoruyor. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bir şey de yapamıyorsun. Söylediğinde de sen haksız duruma düşüyorsun. Böyle insanları yoranları gerçekten Allah'a havale Ve etmek sürekli lazım. yoruyorlar bir de. Onlar bir Evet. kısır döngüde, yani yorarak yaşıyorlar. O daha da sıkıntı. Kaostan besleniyor. Kaostan Bomboş besleniyor. bir hayatı var. İstiyor ki kaos çıksın. Evet. Ben de rahat edeyim. Millet Nasıl bu- birbirine düşsün. Nasıl bir hayat yani, hiç bilemiyorum. Böyle şeyler yapmamak lazım. İşte Vallahi. ruhunda var. O da bence bu dünyaya onun için gelmiş. Allah herkese bir misyon nasip ediyor. Bazıları da mikserlik yapmaya gelmiş. Ben artık onu aldım, kabul ettim. Yapacak Patlasın bir o şey yok. mikser Anca inşallah. öyle rahatlıyorum. Patlasın mikser. Patlasın o mikserler. Elektrik fişini Çekin çeksinler fişini. seni. İnşallah. Evet. Sevgili kovalar, inşallah siz de bu haftayı daha sakin, tartışmalara girmeden ve o soğukkanlılığınızla atlatacağınızı ümit ediyorum. Bolluk, şans, bereket diliyorum size. Ve geldik şimdi sevgili balık ve yükselen balıklara. Canım balıklar, siz neler yaşıyorsunuz bakalım? Bu akrep dolunayın Sen ardından. anlat balıklara. Ben anlatayım mı? Balıklar şu an yüzüyor suda, Allah Allah. denizde, okyanusta Evet. yüzüyorlar canlarım benim. Canım balıklara biraz bu hafta. Aşkta 3 yıldız demişiz. Niye? Aşk evlerinde Jüpiter var. Bu normalde şans gezegeni. Ama Mars'a karesi var. Sevgilinizle para meseleleri, değer meseleleri üzerinden tartışmalı bir hafta olabilir. Önce onu uyarayım. Hı hı. Veya işte çocuğunuzun masrafları, eşinizle yapılacak ortak masraflar, sevgilinizin size daha az değer verdiğini, özel günlerinizi hatırlamadığını düşündüğünüz şeyler, sevgilinizin akrabaları veya eşi dostu en yakın kankasından kaynaklı tartışmalar. Bu hafta balıkların biraz böyle yine aşk ve ilişkilerde, varsa çocuklarıyla ilgili konularda, yine onların da akraba ilişkilerinde sinirleri fazlasıyla tırmanabilir. O yüzden aşk hayatlarında bu hafta birazcık dikkatli olmaları lazım. Çünkü Hı hı. aşk evlerinde bir sert açı söz Ne konusu. kadar sürecek bu açı? Bu hafta biraz böyle özellikle bak şimdiden başlar etkisi. Böyle haftanın perşembeye kadar falan yoğun sürer. Hı hı. Çünkü Mars hemen öyle ilerlemiyor. 2 günde bir derece ilerliyor. Dolayısıyla böyle birazcık dikkat etmeleri lazım. Haftanın başına geleceğimi düşünmek istiyorum artık. Ben kendi hayatımı düşünmek istiyorum artık duygusuyla başlayacaklar. Kariyerlerini düşünerek, geleceklerini düşünerek böyle hayallerine odaklanmak isteyecekler. Ama hafta başında özellikle iş hayatında veya ailede çatışmalı durumlar, yanlış anlaşılmalar, ikilemler yaşayabilirler. Böyle öyle mi böyle mi? Ama bu hava akşam saatlerine itibaren dağılıyor. Daha böyle hani kazanmaya yönelik, heveslenmek, özellikle iyi gelir getiren bir iş bulmak. Akşam saatleri daha bir verimli ve bereketli balıklar için. Ya da ne bileyim iş yerinde yaşadığı sorunlara daha güzel çözümler bulmak, kariyer hayatında kendini daha güzel parlatmaya yönelik hareket etmek. Bu noktalarda balıkların akşam saatleri, gece saatleri ve bir sonraki güne doğru enerjileri daha iyi hale geliyor. Ama işte bir sert açımız var. O da sevgililerine veya eşlerine, balıklar ve yükselen balıklar. Sen bana değer vermiyorsun. Benim işte şu günlerimi unuttun. Bana şu konuda şöyle yaptın, bu konuda böyle yaptın gibi. Hı hı. Balıkların birazcık böyle değersiz hissettiklerini ifade edecekleri bir hafta olabilir. Veya işte bu parayla alakası yok. Mesela şunu açıklamak zorunda kalabilir. Senin bana aldığın şeyin fiyatı değil önemli olan. Sen benim işte ben sana bunu yaparken sen benim en özel günümde şunu yaptın. Hı hı. Veya bunu yaptın şunu yapmadın gibi şeyler olabilir balıkların hayatında. Bu Balık çok parayı düşünmez zaten. Manevi anlamı önemlidir. tabii ki öyle. Yine de siz düşününce balıklar Düşünün, parasız tabii. da olmaz. Mal canın yontası canım. Düşünsünler, Parayı da bence daha düşünün çok de. düşünmeliler. Tabii net. yani balık için ait olmak ve sahip olmak, güvenebileceği birisiyle olmak çok önemli ama özel günlerin unutulması, sürekli değersiz hissettirme. Valla benim baktığım bazı köpek balıkları var. Çok da paracı olanlar da var yani şimdi. Tabii çok Balıklar değişken biliyorsun en balıklar birinci var. favori burcum balıkla yaydır. Benim çok severim. Ama benim de bir var öyle yani hiç paradan Tabii. beri gelmeyen arkadaş balıklarım da var. Parlak şeyleri çok sever böyle Hı. süslü şeyleri çok sever. Dolayısıyla etrafta sevdiğim herkesin balık olduğunu hatırlatırım. Kişisel algılamayın. Ben de. Balıklar da sever canım maddi manevi. Balık bir çiçeği de almak ister, pahalı bir hediyeyi de almak ister ama Evet. en önemlisini ister unutulmamak. Bu hafta balıklar kendi değersizliklerini böyle hissedip bana değer vermiyorsun, İşte benim vizyonumu geliştirmeme veya önümü açmama izin vermiyorsun gibi özellikle ikili ilişkilerde bu tartışmalara girebilirler. Hı hı. Kardeş kavgaları, akraba kavgaları, arkadaş tartışmaları, yakın çevrede bir takım
alevli olaylar gündeme gelebilir. Balıklara en önemli tavsiyem şu olacak. Dilinize hakim olun bu hafta. Kırıcı mı olacak? Kırıcı olabilir, patavatsız olabilir. Kardeşiyle, komşusuyla, eşiyle, dostuyla, akrabalarıyla tartışma yaşayabilir. Bakın, haklı olmak demek her lafı her yerde söylemek demek değil. İnsana aklı kadar konuşmak lazım. Ben de bilir kişi değilim. Hani ben de size hep tecrübelerimden dolayı söylüyorum. İnsana aklı kadar konuşacaksın. Seni anlamayan biriyle bu hafta yaptığın tartışmanın sonucunda sadece miden bulanacak. Diyeceksin ki keşke bunları hiç konuşmasaydım. Keşke bunları da duymasaydım. Dolayısıyla balıklar bu konuda dikkatli olsunlar. Evet. Farkındalık yaşayabilirsin demişsin ya, mesela hangi konularda akrep dolunayından etkisiyle farkındalık yaşayabilir balık? Şöyle, mesela özellikle akrabalar hakkında. Demek ki bu böyle. Demek ki şu şöyle. Demek ki o öyle. Yani demek ki bu insanlar böyleymiş. Veya işte öğretmenlerini anlayabilir nihayet. Benim bu öğretmenim böyle sevmiyor. Bu dersi böyle yapmam lazımmış. Sınavla ilgili, eğitimle ilgili de bir şey keşfedebilir balıklar. Veya alacakları bir eğitimle alakalı da bir keşif yapabilir. Geçen hafta bir seyahat planı yaptılarsa bu hafta o seyahat planının üzerine biraz daha düşünebilirler. İyi ki bunu yapmışım veya öğreneceğim ne kadar çok şey varmış farkındalığını yaşayabilirler. Yine de eğitimler, sınavlar, iletişim, seyahatler ve hukuki konularda balıkların böyle biraz böyle afallaması, akraba ilişkileri, özellikle evlilerse eşin akrabaları ile ilgili biraz böyle afallaması durumları söz konusu olabilir. Yani bir gerçeklere uyanıyor. Ya da mesela örnek veriyorum, hep partnerini suçluyordu, eşini suçluyordu. Ya da işte sevgilisini suçluyordu. Niye bana işte sevgisini göstermiyor? Veya niye hep bana aynı cümleleri söylüyor? Niye hep aynı noktada kısır döngü yaşıyoruz diye bu hafta şeyi fark edebilir. Ama bunun ailesi de böyle. Ama bunun arkadaşları da böyle. Ama bunun çevresinde hep buna bunu söyleyen, telkin eden insanların olduğunu fark edebilir. Ve bu hafta balıklar en önemli şey. Balıklar bu hafta patavatsız olmaya değiller. Normalde çok Bu değiller. hafta buna çok müsaitler. Arada çıkabilir. Kırıcı olmaya çok müsaitler. Yıkıcı olmaya çok müsaitler. Bunu yapmayın. Sürekli balıktan bu hafta yapmamız gereken şey. Kendi haklılığınıza tutunarak sürekli mağdur olduğunuzu düşünmemelisiniz. Hele bu hafta bunu hiç yapmamalısınız. Çünkü siz ne kadar mağdur olursanız olun, kendi kendinizi mağdur eden sizsiniz. Bunu fark etmelisiniz. Kendi bakış Yaptığınız açısı öyle. seçimler, yaptığınız seçimler, sustuğunuz şeyler. Şu gün sizi ağlatan ne varsa sizin kendi seçimlerinizin sonuçları olduğunu hatırlamanız lazım. Şu gün sizi ağlatan her şeyin sizin seçiminizin bir sonucu olduğunu, bu saatten sonra sizi ağlatan insanlara beni ağlatıyorsun demenin ne anlamı var yani? Kendin ettin, kendin buldun. Bu diyor hafta balığa. sözlerinize Kendin dikkat ettin, edin. kendin buldun, o yüzden üzülmeyeceksin diyor. Ama dilinize de hakim olun dedi. Özel, önemli bir not oldu. Sevgili balıklarıma sağlık, huzur, mutluluk, her şeyin en güzelini, en iyisini diliyorum.